Herkese merhaba, yeni bir Osmanlı tarihi videosuyla karşınızdayım. Bu hafta Osmanlı tarihinde ilk katledilen padişah olan Genç Osman'ı inceledim. Genç Osman'ın tahta çıkışı ve sonrası yaşanılan olaylar, öldürülmesi ve arkasından lanetlenen Yeniçeri bölüğü üzerine bir araştırma yaptım. Araştırmalarımda yararlandığım kaynaklara videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Videonun tam metnine ise blog sayfamdan bakabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde 1. Ahmet'in genç yaşta ölmesiyle saltanat geleneğinde bir farklılık olur. Normalde babadan oğula geçmesi gereken padişahlık 1. Ahmet'in ölümünün ardından kardeşi Mustafa'ya geçer. Aslında devletin ileri gelenleri ve ilmiye sınıfı da 1. Mustafa'nın padişah olmasını istemiyorlardı. 1. Mustafa taht için uygun bir aday değildi. Akli dengesini kaybetmiş, zayıf yapılı, padişah olmaya uygun olmayan birisi olduğu söyleniyordu. 3 ay sonra Mustafa'nın devleti yönetemediği, devletin bekası için padişahın değişmesi gerektiği fark edildi. Mustafa kendi kararıyla tahttan çekilir, padişahlığı Osman'a bırakır. 1618 yılında 2. Osman tahta çıkar. Her padişah tahta çıkışında Yeniçerilere culus bahşişi dağıtırdı. Mustafa'nın tahta çıkması ve 3 ay sonra Osman'ın tekrar tahta çıkması ile bahşiş dağıtılmıştır. Hem kendi yerine Mustafa'nın padişah yapılması hem de 2 kez bahşiş verilmiş olmasından dolayı Osman tahta çıktığında devletin ileri gelenlerine bir hayli sinirlenmiştir. Ayrıca tabiat olarak biraz paraya düşkün ve cimri olduğu da söylenmektedir. Osmanlı padişahlığından bir yıl sonra İstanbul semalarında bir kuyruklu yıldız görülür. Şekli doğudan batıya doğru bir kılıcı andıran bu yıldız Osman'ın saltanatının ihtişamına ve geleceğinin parlak olduğuna yorumlanır. Genç Osman'ın ilk icraatlerinden biri müderris ve kadı atamalarını Şeyhülislam'dan alıp hocası Ömer Efendi'ye vermesidir. Böylece Şeyhülislam sadece fetva veren bir makama indirgenmiştir. Ulemanın arpalık diye tabir edilen ödeneklerini de kesmiştir. Osmanlı padişahlığının ilk yıllarında Avrupa'da mezhep eksenli 30 yıl savaşları yaşanmaktaydı. Osman bu anlaşmazlıktan yararlanıp Osmanlı topraklarını genişletmek niyetindeydi. Hatta Lehistan'ı fethedip okyanusa ulaşmak, okyanusta bir donanma kurmak niyetindeydi. Ardından kuzeyden ve güneyden deniz yolu ile, içeriden karayolu ile Avrupa'yı fethedip dedesi Fatih ve Kanuni gibi şöhrete kavuşmak istiyordu. Bu sebeple Lehistan şehri olan Hotin üzerine sefer hazırlıklarına başlattı. Osman sefere çıkmadan önce geride tahta herhangi bir varis bırakmamak için kardeşi Şehzade Mehmet'i boğdurtmuştur. Kardeş katlinin ortadan kalktığı bu dönemde ulemanın da buna onay vermediği bilinmektedir. Kardeşini boğdurtmasıyla Osman olumsuz bir izlenim uyandırmıştır. Hotin seferi hazırlıkları sürerken bazı paşalar bu seferin Rusya'nın işine yarayacağını söylerler. Lehistan'ın Avrupa'da zayıflamasının Rusya'nın Avrupa'daki yayılmasını hızlandıracağını söylerler. Ayrıca bu sefere komutandan ziyade onun atadığı bir paşanın komutanlık etmesinin daha doğru olacağını söylerler. Osman devlet işlerinde kimseyi dinlemiyor, kendi istediğini yaptırıyordu. Aslında bu davranış devlet geleneğine de aykırıydı. Osmanlı padişahları her ne kadar mutlak güç olsalar da devlet ileri gelenlerinin hepsi muhalefet halindeyken kararlarında diretmemişlerdir. Hotin seferi Osmanlı açısından tam bir başarı sayılmaz. Osmanlı ordusu Lehistan'a karşı başarı kazanmıştır ancak elde edilen tam bir zafer değildir. Padişah Yeniçerilere karşı sanki öfkelidir. Sefer sırasında askere ihsan olsun diye dağıtılan ulufeyi askerleri tek tek sayarak dağıttırması Yeniçeri ağalarına güvensizlik olarak düşünülmüştür. Ayrıca atış talimleri yapılırken Yeniçerileri ve bazı esirleri kendisine hedef belirleyip ateş ettiği söylenmektedir. Yaşananların Yeniçeriler üzerinde bir nefret uyandırdığı aşikardır. Padişahın kendine has huylarından birisi de tebdil kıyafet gezip sarhoş yakaladığı Yeniçerileri cezalandırmasıdır. Seferde gayret göstermezler, İstanbul'da meyhaneden çıkmazlar diyerek yakaladığı Yeniçerilerin bazılarının ayağına taş bağlayıp denize attığı bile söylenmektedir. Bu durum Yeniçeri kanunlarına aykırıdır. Suçlu Yeniçerinin cezası Ocak'ta Yeniçeri ağaları tarafından verilmelidir. Bu yaşananlar Yeniçeri'de hoşnutsuzluk yaratmıştır. Yine Osman'ın yaptığı başka bir davranış ise geleneğin aksine Türk kızlarıyla evlenmesidir. Bir örnek olarak Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızıyla evlenmiştir. Şeyhülislam her ne kadar buna razı olmasa da Osman'ın ısrarı üzerine kabul etmek zorunda kalmıştır. Suriye'de çıkan bir Dürzi ayaklanmasını bastırmak için Suriye'ye gideceğini söyleyen Genç Osman'ı paşalar zorlukla ikna etmiştir. Bir isyanı bastırmak için padişahın gitmesi doğru değildir. Paşalar bunun için bir serdarın görevlendirmesinin daha doğru olduğunu söylemişler. Daha sonra padişah Kabe'ye hacca gideceğini söyler. Şeyhülislam Esat Efendi padişahların hacca gitmesine gerek olmadığını, adaleti tesis etmelerinin daha önemli olduğunu söylemiştir. Aslında hac ziyaretinin arkasında Anadolu ve Mısır'dan yeni bir ordu devşirip Yeniçerileri ortadan kaldırma fikri bulunmaktadır. Bu düşüncenin İstanbul'da yayılması üzerine Yeniçeriler isyan başlatır. Yeniçerilerin isyanıyla başlayıp Genç Osman'ın katline kadar süren bu olaya Haile-i Osmaniye denilmektedir. Haile sonu trajik biten olay demektir. İsyan eden Yeniçeriler Sultanahmet Meydanı'nda toplanırlar. Padişahın Hac-ı Şerif'e gitmesine, Halep ve Şam'dan yeni askerler toplamasına karşı olduklarını söylerler. Padişahın düşüncesinden vazgeçmeyeceğini haber etmesi üzerine
fetva almak üzere Şeyhülislam'a giderler. Şeyhülislam'dan aldıkları fetvada padişahın hacca gitmesine sebep olanların fitne ve fesat ortaya çıkardığından dolayı katlinin caiz olduğu söylenir. Yeniçeriler padişaha elçi gönderip fetva uyarınca Vezir Dilaver Paşa ve hocası Ömer Efendi'nin kendilerine teslim edilmesini isterler. Padişah sinirlenip verilen fetvayı paramparça eder. Bunun üzerine Yeniçeriler aracı olması için Hoca Ömer Efendi'ye ve Vezir Dilaver Paşa'ya giderler fakat umduklarını bulamazlar. Ertesi gün saraydaki bostancıların silahlandırıldığı, saray bahçesine topların yerleştirildiği dedikodusu çıkar. Yeniçerilerden bazıları Ayasofya'nın minaresine çıkarak saray bahçesini kontrol eder. Herhangi bir yığınak ya da top görmeyince saraya hücum ederler. Şeriatla davamız vardır, elimizde fetvamız vardır diyerek sarayın birinci kapısı olan Bab-ı Hümayun'dan içeri girerler. Burada taleplerini yinelerler. Karşılık ya da muhatap bulamayınca sarayın ikinci kapısından geçip Darüssaade'nin kapısına gelirler. Kalabalıktan bir ses şer ile Sultan Mustafa'yı isteriz diye yükselir. Ve kalabalık da bu sesi tekrarlamaya başlar. Mustafa sarayda aramaya başlanır. Kimse Mustafa'nın nerede olduğunu bilmez. Bir iç oğlanı Mustafa'nın haremde bir odada olduğunu söyler. Odanın kapısını açmaya çalışırlar fakat başarılı olamazlar. Odanın kurşun kubbesini yarıp yukarıdan iple odanın içine inerler ve Sultan Mustafa'yı oradan çıkarırlar. Mustafa'yı eski saraya götürürler. Orada da Mustafa'nın canından emin olamadıkları için Orta Camii'ne yani Yeniçeri kışlasına götürürler. Yeniçeriler kılıç zoruyla ulemayı Mustafa'ya biat ettirirler. Mustafa padişah ilan edilmiştir tekrardan. Osman bunun üzerine ulemanın da kendisine karşı olduğunu, bu yüzden Anadolu'ya geçip daha sonra tekrar gelmenin daha doğru olduğunu düşünür. Kayıkçılara emir gönderir, Üsküdar'a gitmek için kayıkların hazırlanmasını ister. Ancak hiçbir kayık hazırlanmaz çünkü kayıkçıların hepsi kaçmıştır. Görünen o ki padişah tek başına kalmıştır. Son çare olarak padişah ağa kapısına yani Yeniçerilerin ağlarının olduğu yere gider. İsyan eden Yeniçerilere 50'şer altın ve Floransa işili pahalı kumaş vereceğini söyleyerek isyandan vazgeçmelerini ister. Fakat bu teklif kabul edilmez. Hatta bu teklifi aracı olan Yeniçeri ağası da Yeniçeriler tarafından öldürülür. Sultan Osman zorla Orta Camisi'ne götürülür. Burada bir cebecibaşı tarafından kementle boğulmak istenir. Osman buna karşı koyar. Aslında Yeniçeriler Osman'ın katledilmesini istemezler. Gözaltında tutulup Mustafa'nın padişah olmasını isterler. Osman'ın katledilmesini Kara Davut Paşa ve Mustafa'nın annesi istemektedir. Osman padişahlığın elinden gittiğini anlayınca kendisinin Mustafa gibi kafese hapsedilmesini ister. Canının bağışlanmasını ister. Ancak isyancılar bunu kabul etmez. Osman isyancılara bilmezlik ile cefa ettim ise affedin. Siz etmeyin. Dün sabah padişahı cihan idim. Şimdi üryan kaldım. Merhamet edip halimden ibret alın. Dünya size dahi kalmaz. Hangi padişahın kulları padişahlarına bu ihaneti ettiler der. Ancak feryadı boşunadır. Yedikule zindanlarına götürülür, boğarak öldürülür. Genç Osman'la ilgili kısa bir değerlendirme yapacak olursak onunla ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır. Bir tanesi devrimci bir padişah olduğunu söyler, bir tanesi ise tecrübesiz, toy bir padişah olduğu üzerine fikir yürütür. Bana kalırsa tecrübesiz ve toy bir padişah olduğu daha ağır basmaktadır. Yapmak istedikleri dönemin şartlarını düşündüğümüzde, yani 400 yıl öncesini 1622 yılını düşündüğümüzde devrim niteliğindedir ancak o zaman böyle bir devrime ihtiyaç var mıdır? Bu gerçekten tartışmalıdır. Yeniçeriler seferde gevşeklik göstermiştir, doğru. Hatta daha sonraki yıllarda yayınlanan Koçubey Risalesi ve Katip Çelebi'nin yazdığı risalelerde de Yeniçerilerdeki bozulmanın bu dönemlere rastladığı söylenmektedir. Ancak Genç Osman'ın Yeniçerilere karşı yaptığı davranışlar da Yeniçerilerin kendisine karşı cephe almasına sebep olmuştur. Genç Osman'ın da böyle bir tavır almasında padişahlığının elinden alınıp ondan önce Mustafa'nın padişah olması da etkilidir. Devrimci ve ileri görüşlü olmasından ziyade heyecanlı, hayalci ve tecrübesiz demek belki de daha doğru olacak. Büyük hedefleri olan bir padişahın devlet ricalinden kimseyi dinlemeden karar alması, sadece hocasını ve kızlar ağasını dinlemesi Osmanlı devlet geleneğine aykırı bir davranış. Ayrıca devletin birer bileşeni olan Yeniçeri ve İlmiye sınıfını da kendisine karşı cephe aldırması yapılmış birer hatadır. O padişahlığın mutlak ve dokunulmaz bir güç olduğunu düşünmüş, saraya giren Yeniçerilere karşı dahi kendisini korumayı düşünmemiştir. Genç Osman'ın öldürülmesinden sonra İstanbul halkı Yeniçerilerden nefret duymaya başladı. Osman her ne kadar ulemaya ve Yeniçeriye karşı sert olsa da saltanatın kutsallığı yanında haksız yere öldürülen padişah için halk kendilerine karşı nefret duymuştur. Adeta Yeniçeriler halkın yüzüne bakamaz olmuştur. Padişah katiliyle damgalanmışlardır. Osman'ın katline sebep olan Yeniçeri bölüğü ortadan kaldırılır. Lanetli Yeniçeri ortası ya da 65. orta ismiyle anılan bu bölük Yeniçerilere ulufe dağıtımı yapılırken ismi 3 kez anılırmış. İsmi 3 kez anıldıktan sonra başçavuş yoktur diye bağırırmış. Ardından bütün Yeniçeriler yok olsun diye bağırırlar. Adeta Sultan Osman'ın ölümüne sebep olan bu Yeniçeri bölüğünü lanetlerler. Kendisi de Farisi mahlasıyla şiir yazan Genç Osman için mersiyeler yazılmıştır. Belki de en duygu dolu olanı Nevi mahlaslı Hüseyin İbni Sefer tarafından yazılmış olanıdır.
Bir Şahı Alişan iken Şahı Cihan'a kıydılar. Gayretli genç arslan iken Şahı Cihan'a kıydılar. Gazi Bahadır Han idi, Ali Nesep Sultan idi, namıyla Osman Han idi, Şahı Cihan'a kıydılar.